At üstünde geçen ömürler, ya şehidiz ya gazi diyen nesiller, Türklere Anadolu'yu yurt kılmıştı. Kader anı ise Malazgirt olacaktı. Amacı sınırlarını korumakla kalmayıp Horasan'a kadar Türkleri kovalamak olan Bizans İmparatoru, hayatının savaşını vereceğini bilmiyordu. Nesiller boyu hayatta kalma savaşı vermiş olan Selçuklularsa bir şeyi iyi biliyordu. Ya şehit olacaklardı ya da Anadolu'nun kapıları bir daha asla kapanmayacaktı. İki sonuç da onlar için galibiyetti. Bugün Türklerin vazgeçmeyi akıllarına bile getirmeyecekleri bu topraklar için yüzyıllar önce Selçuklular neden mücadele etmişti? Orta Asya'dan gelen Selçuklular için Anadolu ne ifade ediyordu? Hayatının çoğunu Anadolu'ya, Kafkasya'ya, Azerbaycan'a seferler yaparak geçirmiş Muhammed Alparslan'ın gayesi neydi? 10. yüzyıl Orta Asya'sı Göktürklerden sonra çalkalanıyordu. Boylar halinde yaşayan Türkler bir yana, Çinliler ve Araplar Türkistan için artık birbiriyle mücadele ediyordu. İpek yolunun hakimiyeti kimin eline geçecekti? İslam'ın hızla yayıldığı bozkırlarda kendilerini Göktürklerin devamı sayan Karluklar, Karahanlı Devleti'ni kurmuş, çok geçmeden Satukbura Han İslamiyet'i kabul etmişti. Türkler akın akın İslamiyet'e geçiyordu. Karahanlıların tam da istikrar oluşturduğu sırada Mançurya'dan batıya doğru yayılmaya başlayan Moğol kavmi Karahıtaylar Asya'yı yeniden karmaşaya sürükleyecekti. Her ne kadar Karahanlılar Moğolların önünde 100 yıl boyunca durmuş, ilerleyişini yavaşlatmışsa da Karadeniz'in kuzeyindeki bozkırlarda yaşayan Kıpçak boy birliğinin dağılmasına engel olamayacaktı. Hazar Denizi'nin doğusunda yaşayan bir diğer Türk boyu olan Oğuzlar da elbet bu göç hareketlerinden payına düşeni alacaktı. Savaşlar ve 100 yıl boyunca devam eden kuraklık göçlere engel olmuyor, Orta Asya'nın durulmasına imkan verilmiyordu. Bu atmosfer içerisinde tarihler 11. yüzyılın başını gösterdiğinde bir başka güç ortaya çıkacaktı. Oğuzların kınık boyuna mensup Selçuklular. Siri Derya Nehri kıyısında Cent şehrinde Selçuk Gazi'nin başlattığı bu var olma mücadelesi 1040 yılı Dandanakan Savaşı'na değin yaklaşık 80 yıllık bir tecrit dönemi sayılabilirdi. Zira kendilerine Horasan'da, Maveraünnehir'de, Harizm'de yer bulmaya çalışan Selçuklular, bölgenin diğer güç odakları olan Samanoğulları, Gazneliler, Karahanlılar gibi büyük devletlerle mücadele edecekti. Onların bu hayatta kalma mücadelesi Dandanakan'da Gaznelileri mağlup ettikten sonra sonuç bulmuştu. Ancak durmayan, Erzurum Pasinler'de de Bizans'ı mağlup edip Konstantiniyye'de Abbasi halifesi adına hutbe okutturan Tuğrul Bey, İslam dünyasının sancaktarlığını da üstleniyordu. Ona Kasım-ı Emiril Müminin Sultanül Maşrik vel Mağrib, yani halifelerin ortağı, doğunun ve batının sultanı unvanını verense yine Abbasi halifesiydi. Selçukluların geldiği bu nokta göç etmek zorunda kalan diğer Oğuz Türklerinin onları devlet baba gibi görmesine sebep olacaktı. Çünkü Türk devlet geleneğine göre ileri gelenler soydaşlarını göz ardı edemezdi. Aynı zamanda aradaki Gazneli engeli de kalkmıştı. Dönem kaynaklarının insan seli dediği akın akın gelen Türkmenler için Tuğrul Bey'in bir planı vardı. Zira henüz kendileri de yurt arayışındayken ilk kez 1016 yılında Çağrı Bey, Kafkasya ve Anadolu üzerine sefer yapmıştı. Geri döndüğünde ise kardeşi Tuğrul Bey'e tek bir şey söyleyecekti. Diyarbakır'da bize karşı koyabilecek bir güç yok. Bunu unutmayan Tuğrul Bey, yanındaki Türk beylerine ve gelen diğer Oğuz beylerine hep Anadolu'yu işaret etmiş, kendisi de zaman zaman Anadolu'ya onların önünü açmak için seferler düzenlemişti. Sürekli gerçekleşen bu seferler, yağma ve göç yollarını ele geçirme niyetiyle yapılıyordu. 1063 yılında Sultan Tuğrul vefat ettiğinde tahta yeğeni Çağrı Beyoğlu Muhammed Alparslan geçer. Sultan Alparslan 1064 ve 1067 yıllarında tıpkı amcası gibi Kafkasya'ya seferler düzenleyecektir. 1064 yılında gerçekleştirilen seferde Gürcüleri kendisine tabi kılıp ardından Ani'yi kuşatır. Ani son derece müstahkem bir kaledir. Dağlık bir bölgede her tarafı Arpaçay Nehri ile çevrili bu kale, aynı zamanda çok kiliseli meşhur bir ortaçağ şehriydi.
Öyle ki Abbasi halifesi buranın fethiyle birlikte Sultan Alparslan'a fethin babası anlamında Ebul Feth lakabını tevcih edecekti. Sultan Alparslan ilerleyip Kars önlerine geldiğinde ise şehrin hakimi Ermeni Prens Gagik, Selçuklulardan öyle çekinmişti ki sultanın huzuruna siyah elbiseler giyinerek çıktı. Sorulduğunda ise verdiği cevap, Sultan Tuğrul'un ölümünden beri yas tutuyorum şeklindeydi. Ne var ki Gagik, Kayseri'de bazı yerler karşılığında Kars'ı Bizans'a bırakacak kadar Selçuklulardan çekiniyordu. Sultan Alparslan, gayrimüslim Türkler Karadeniz'in kuzeyinden Azerbaycan coğrafyasına indiğinde ise 1067 yılında yeniden Kafkasya'ya bir sefer düzenlemek mecburiyetinde kaldı. Sultanın öncülük ettiği bu iki başarılı sefer, Türk beylerinin akınlarını Kayseri'ye kadar ilerletecekti. Roman Diyojen, Balkanlarda Türklerle savaşarak meşhur olmuş bir komutan. 1068 yılının başında ölen İmparator Konstantinos Dukas'ın eşi Evdokya ile evlenerek imparator olacaktı. Ancak taht oyunlarının oynandığı Konstantinopol'de gücünü elinde tutabilmesi için Türklerin ilerleyişine son vermesi gerektiğini biliyordu. Hem ülkesini hem tahtını elinde tutmalıydı. Bu yüzden hemen aynı sene sefere katılacaktı. Bu sırada Anadolu'da akınlar yapan Afşin Bey'in peşinden Kayseri'ye, Sivas'a hareket eden imparator, Divriği'de bir Türk birliğiyle savaştı ve Türkler geri çekildi. Türkler düzenli bir orduyla savaşacak durumda değildi. Anadolu'da akınlar yapan atlı askeri birliklerdi. Diyojen'in düzenli ordusununsa Türklere yetişmesi mümkün olmuyordu. Her ne kadar Halep'e inip Menbiç şehrini, ardından Artah ve Azaz kalelerini ele geçirse de İmparator geri dönüş için Orta Anadolu'ya geldiğinde Afşin Bey çoktan Sakarya havzasına ulaşmış, Amorium'u ele geçirmişti. İmparator istediğini elde edemeden geri döndü. Dönemin Bizans kaynakları Diyojen'in geri döndüğünde Türklerin üstüne yürümeyi bile bir başarı gibi gösterdiğini, zafer kazanmış edasıyla şehre girdiğini anlatır. Hedefini gerçekleştiremediğini elbette bilen ve 1069 yılında yeniden sefere çıkan Diyojen, bu sefer hedefini Türk üssü olan Ahlat olarak belirlemiş, ancak Türklerin Konya'ya akınları ve Malatya bölgesinden sorumlu Fileratos'un kaçmasıyla seferden sonuç alamayarak geri dönmek zorunda kalmıştı. Ne var ki imparator vazgeçecek biri değildi. Yine sefere çıkmak istediğinde ise Bizans'ın ileri gelenlerinin bir sene bekleyebileceği bu seferi bir komutanın da yapabileceği konusundaki telkinlerini göz ardı edemedi. Anadolu komutanı Manuel Komnenos 1070 senesinde sefere çıktı. Ancak Selçuklu hanedanından Erbaskan'a esir düştü. Bu seferden de bir sonuç alınamamıştı. Ama Diyojen de bir sonuç bekliyor değildi. Kendisi kaderin ağlarını Malazgirt üzerinde ördüğünü bilmeden oldukça büyük bir ordu için hazırlık yapmaya zaten başlamıştı. 1070 yılına gelindiğinde İslam dünyasının diğer lideri olan Şii halifeliği Fatımiler kargaşa içindeydi. Vezir Cafer bin Hamdan, başkent Mısır'a gelmesi durumunda hutbeyi Abbasiler adına okutacağını vaat ederek Sultan Alparslan'ı davet etti. Doğu'nun ve Batı'nın sultanı elbette bu teklifi reddetmedi. Kafkasya'dan Anadolu'ya girerek Malazgirt'i, ardından Erciş'i alıp kendisine tabi olan Diyarbakır emirindense ordusunun iaşesini karşılamasını istedi. Ardından Tulhum ve Siverek kalelerini alarak Bizans idaresindeki Urfa'ya geldi. Şehrin hızla kuşatılması kalenin hazırlıksız yakalanmasına ve Alparslan'a para teklif etmelerine sebep olmuşsa da kuşatmanın kaldırılmasından sonra vaatlerini yerine getirmediler. Asıl hedef Mısır olduğu için ve bir aydan fazladır burada zaman harcadığı için vazgeçip bir sonraki şehre, Halep'e ulaşan Alparslan, şehre zarar vermemek adına yalnızca Ganem Burcu'na saldırıyor, ağırdan alıyordu. Zira bu kale Bizans sınırındaki bir İslam şehriydi. Bizans'a karşı burayı güçsüz bırakmak Selçuklu'nun isteyeceği bir şey değildi. Ancak korkusundan ötürü Mirdasi emiri Mahmud, Alparslan'ın huzuruna çıkamadı. Üstelik halk saldırı yapılan burca bir atlas kumaş asmıştı. Bunun anlamı, başı ağrıyan bir insanın başını bir kumaşla sarması gibi saldırıların yalnızca baş ağrıttığı şeklindeydi. Bu küçümseme üzerine Alparslan sinirlenerek şiddetli bir saldırı başlatsa da kaynaklar atının ayağının çukura girmesiyle düştüğünü ve onun ölümden döndüğünü anlatır. Alparslan bu sırada Diyojen'in ordusunun Anadolu'ya geldiğini haber almış.
bir aydan fazladır da Halep önünde vakit kaybettiğinden dolayı kuşatmayı kaldırıp yerel Arap kabilesi olan Kilaboğullarına havale etmişti. Emir Mahmud, bölgedeki Arapların kendisine karşı birleşmesinden daha çok korkmuş olacak ki bizzat annesinin sürüklemesiyle nihayet sultanın huzuruna çıkıp af dilemişti. Tüm bunlar sultana vakit kaybettirmekten başka bir işe yaramamıştı. Sultan Alparslan, Halep'ten sonra Mısır'a gideceği vakit Diyojen'in elçileri sultana gelip Malazgirt'i, Ahlat'ı, Erciş'i ve Membiç'i terk etmesini söyledi. Sert bir üslup kullanmaktan kaçınmayan Alparslan, Diyojen'in Erzurum'a büyük bir orduyla yaklaştığını öğrendiğinde süratle Fırat Nehri'ni geçmek üzere hareket etti. İmparator sultanın cevabını beklemeden 1071 yılının Mart ayında çoktan yola çıkmıştı. Kaynaklar bu haberin Selçuklulara geç ulaşmasını istihbarat zafiyeti olarak belirtir. Alparslan bu kayıp vakti kapatmak adına hızla Fırat Nehri'ni geçer ancak bu sırada birçok hayvanı telef olur. Üstelik ordusunun yaşlı bir grubunu da acele edilmesi gerektiğinden terhis etmek durumunda kalır. Oğlu Melikşah'ı, eşini ve veziri Nizamülmülk'ü Tebriz'e gönderir. Zira bu savaşın ne kadar zor geçeceğinin farkındadır. Eğer dönmezse oğlunu tahta çıkarmalarını söyler. Musul'a gelen Alparslan, destek kuvvetleriyle birlikte sayıları ancak 50.000'e ulaşan ordusuyla Erzen ve Bitlis yolunu kullanarak Ahlat'a ulaşacaktır. Roman Diyojen ise o güne kadar görülmüş en büyük ordulardan birini hazırlamıştı. Slavlar, Gotlar, Bulgarlar, Franklar, Ermeniler, Gürcüler ve dahi Peçenekler, Uzlar, Kıpçaklar gibi Türk halkların da bulunduğu paralı askerlerden oluşan Orta Çağ'ın en büyük ordularından birini kurmuştu. Yalnızca Uzların bile 15.000 asker olduğu bilinen bu ordunun mevcudu 200.000 kadardı. Dönemin kaynakları yalnızca at nalları taşıyan 400 arabadan, tüm ağırlıkları çeken 3.000 arabadan ve dev mancınıklardan bahseder. Böyle bir ordunun gayesi ise hücuma geçmek ve Türkleri Ceyhun Nehri'nin ötesine kadar kovalamaktı. Dönüş yolunda İran'da konaklamayı dahi düşünen Diyojen'in ordusu Erzurum'a geldiğinde bir kısım öncü birliklerini gönderip Malazgirt'i ele geçirdi. Ardından Tarkaniotes komutasındaki Bizans öncü kuvvetlerini Sanduk Bey'in komutasındaki Türk öncüleri mağlup etti. Ele geçirilen büyük bir haçsa halifeye gönderildi. Ermeni komutan Basilakis ise sultanın henüz gelmediğini, bu savaşanların Ahlat garnizonundaki askerler olduğunu düşünmüş ve Ahlat üzerine yürümüştü. Bizzat sultanla karşılaşan Basilakis'in kuvvetleri tamamıyla imha edilmişti. İki ordu birbirine hızla yaklaşıyordu. Malazgirt ile Ahlat arasında Rahve adı verilen bir ovada Murat Nehri'nin yakınında ordugahlarını kurdular. 24 Ağustos'ta önceden gelen Alparslan'ın daha yüksek bir tepeye konuşlanarak şartları lehine çevirmeye çalıştığı aşikardır. Gece olduğunda Selçuklu ordusunun Bizans ordusuna ok fırlattığı, davul çalarak, tekbirler getirerek gece uyumalarına izin vermediği anlatılır. Ancak sayıca az olduğunun farkında olan Alparslan, içerisinde yanında bulunan Abbasi halifesinin elçisi İbni Muhalleba'nın da bulunduğu bir elçi heyetini barış niyetiyle Bizans karargahına gönderir. Bu kadar orduyu boşuna toplamadığını dile getiren ve yaşadığı kayıplara rağmen cesaretini kaybetmeyen Diyojen, teklifi reddettiği gibi elçilere sorar. Hangi şehir daha güzeldir? İsfahan mı, Hemedan mı? Elçi, İsfahan cevabını verir. Bunun üzerine Diyojen, o zaman biz İsfahan'da kalırız, hayvanlarımız da Hemedan'da kışlar, demişti. İbni Muhalleban cevap vermeden duramaz. Bizans imparatoruna, hayvanlarınız Hemedan'da kışlar ama siz nerede kışlarsınız bilemem der. Sultanın yanında bulunan Buharalı fakih ona Müslümanlar için kutsal olan Cuma gününde savaşmasını, Allah'ın izniyle kazanacağına inandığını dile getirir. Savaş hazırlıkları bu karara göre şekillenirken kaynaklar Diyojen'in ordusundaki bazı gayrimüslim Türklerin bu süreçte konuştukları dil ve giyindikleri kıyafetler bakımından Selçuklularla aralarındaki benzerliği fark ettiklerine ve gizlice anlaştıklarına işaret eder. İmparator Diyojen barış teklifini reddettikten sonra savaş işareti vermişti. 26 Ağustos Cuma günü gerçekleşecek savaş öncesi Bizans ordusunda ayinler yapılıyor, savaş düzeni alınıyordu. Bizans ordusunun merkezinde Diyojen, sağ kanadında Nikoforos Biryannios, sol kanadında Aleates,
Artçı kuvvetlerinde ise Andronikos Dukas bulunuyordu. Sultan Alparslan ise arazinin avantajından yararlanarak ordusunun çoğunluğundan oluşan esas kısmını Bizans ordusunun çevresini kuşatabilecek şekilde konuşlandırdı. Kendisi ise önce cuma namazını askerleriyle kıldı. Sultan beyaz bir kıyafetin üzerine zırh giyinmişti. Çok iyi kullandığı bilinen okla yayını bırakıp bir eline kılıç, bir eline topuz aldı. Atının kuyruğunu bağladı. Askerlerine dönüp o meşhur sözlerini söyledi. "Burada tek sultan Allah'tır. Kader onun elindedir. İster benimle savaşın, isterseniz de çekip gidin. Şehit olursam bu elbise kefenim olsun. Oğlum Melikşah'a bağlı kalın. Burada galip gelirsek hayırlı günler bizi beklemektedir. Şehit olursak da cennet bizi beklemektedir." Sultanın askerleri ona emrindeyiz diye karşılık vermişti. Bunun üzerine Bizans ordusunun karşısına az sayıdaki Hassa ordusuyla çıktığında yanında Anadolu'ya akınlarıyla bilinen Afşin, Danişment, Saltuk, Menyücek, Aytegin, Ahmet Şah ve daha nice Türk beyleri vardı. İki ordu karşılaşırken aynı saatlerde Abbasi halifesi tüm İslam coğrafyasının minberlerinden bu Türk ordusu için dua ettiriyordu. Allah'ım, İslam'ın sancaklarını yükselt ve hayatlarını esirgemeyen mücahitlerini yalnız bırakma. Alparslan'ı muzaffer kıl ve askerlerini meleklerinle teyit eyle. O senin rızan için her şeyini feda ediyor. Senin yolunda cihad ediyor. Sen onu koru. Düşmanlarını kahret. Öğle vaktinden akşam vaktine dek süren savaşın sonlarına gelindiğinde Alparslan geriye kaçmaya başlamıştı. Diyojen sayıca az gördüğü Selçukluları heyecanla kovalamaya başladı. Daha önceden anlaştıkları rivayet edilen Türkler Selçuklu saflarına geçmiş, Bizans ordusu dağılmaya başlamıştı. Diyojen bir anda ortaya çıkıp çevresini kuşatmaya başlayan Selçukluları fark ettiğinde ise her şey için artık çok geçti. Alparslan babası Çağrı Bey'in Dandanakan'da yaptığı gibi kurt kapanı taktiğini uyguluyordu. Üstelik Bizans artçı kuvvetlerinin başındaki Dukas kuvvetleriyle birlikte kaçıyordu. Son ana kadar savaşan ve yaralanan Diyojen ilk etapta kimse tarafından fark edilmedi. Çünkü herhangi bir asker gibi giyinmişti. Diyojen'in esir alındığı ise ancak ertesi gün elçi heyetinin doğrulamasıyla anlaşılmıştı. Sultan Alparslan, İmparator Roman Diyojen'e hürmet gösterip onu iyi ağırladı. Ona "Üzülme imparator, İnsanların maceraları böyledir" diyecekti. Diyojen ise gururundan bir şey kaybetmemişti. Alparslan'a "Senin memleketlerini ele geçirmek için çok para harcayıp çok büyük ordu kurdum. Ama ne var ki kendime esir oldum. Kader böyleymiş. Nasihatlerini bırak da istediğini yap" şeklinde cevap verecekti. Kaldı ki aralarında geçen diyalogda Alparslan tam tersi durumda olsalar ne yapacağını sormuş, Diyojen düşman gibi davranacağını söylemişti. Alparslan kendisinin ne yapacağı hakkında fikri olup olmadığını sorduğundaysa kendisini öldürebileceğini, bir köle gibi satabileceğini veya ülkesine iade edip kendisine tabi kılacağını söylemiştir. Alparslan son söylediğine hiç ihtimal vermediğini belirten Diyojen'i şaşırtarak üçüncü seçeneği seçecekti. Bizans'ı tam anlamıyla Selçuklulara tabi kılan bir anlaşma imzaladılar. Antakya, Urfa, Membiç, Malazgirt, Ahlat Türklere terk edilecekti. İmparator fidye ve dinar vermeyi, gerektiğinde Selçuklulara asker göndermeyi kabul etti. Diyojen'e Alparslan tarafından bir hilat ve külah giydirildi. Yol harçlığı ve esirlerle birlikte güvenle gönderilseler de haber Konstantinopol'e çoktan ulaşmıştı. Yerine Mihail Dukas tahta geçirilmiş, kendisine keşiş hayatından başka bir seçenek bırakılmamıştı. Tokat'a ulaşan Diyojen, yanındaki Türk heyetiyle birlikte söz verdiği için toplayabildiği kadar fidyeyi sultana göndermiş, gücünün kalmadığını da iletmişti. Gözlerine mil çekilerek hazin bir şekilde ölen Diyojen'le birlikte yapılan anlaşma her ne kadar hükümsüz olsa da Türklerin tarafında Malazgirt bayramlara, şenliklere sebep olan büyük bir zafer olarak tarihe geçmiştir. Her yere fetihnamelerle müjdeli haber gönderilmiş, Alparslan başkente dönünce tebrik ve hediyeleri kabul etmişti. Öyle ki
Hazreti Ömer dönemi Bizans fetihleri de dahil edilerek İslam'ın ortaya çıkışından beri böyle bir zafer kazanılmadığı düşünülür ve Sultan Alparslan adına kasideler yazılır. Sultansa Bizans'ın tüm askeri gücünün tükendiği bu savaşın hemen ardından beylerine kartallar gibi süratle Anadolu'yu fethetmelerini emreder. Ele geçirdikleri yerlerin kendilerine ve çocuklarına ait olacağının sözünü verir. Anadolu'da ilk beyliklerse Erzurum ve çevresinde Saltuk Bey, Mardin ve çevresinde Artuk Bey, Kayseri ve çevresinde Danışment Bey, Erzincan ve çevresinde Mengücek Gazi tarafından kurulacaktı. Anadolu'nun batısını ise Selçuklu Hanedanı'ndan Kutalmışoğlu Süleyman Şah ele geçirecekti. Bu Türk beyleri Malazgirt'te Alparslan'la omuz omuza savaşmış, ardından Anadolu'nun Türkleşmesinde öncü olmuşlardı. Evet, Anadolu'nun kapıları vardı. Ancak bu kapılar Türkler tarafından ilk kez Malazgirt'te açılmadı. Malazgirt, bu kapının Türklerin üzerine bir daha asla kapanmayacağının teminatıydı. Malazgirt Savaşı, eski dünyanın merkezi Anadolu'da gerçekleşen yalnızca Türk tarihi için değil, tüm dünya tarihi için bir dönüm noktasıydı. 2019 yılında başlatılan ve Türkiye'de bir ilk olan savaş alanı arkeolojisi çalışmaları, Malazgirt'te yaklaşık 150 kilometrelik bir alanı kapsamaktadır. Türkiye'deki üniversitelerden katılan onlarca akademisyen bilimsel çalışmalarını burada sürdürüyor. Çalışmalarda 11. yüzyıla tarihlenen mızrak ucu gibi yüzlerce savaş aleti bulundu. Üstelik çalışmaların geldiği son noktada 11. yüzyıla ait olduğu tespit edilen toplu bir Türk mezarlığı da bulundu. Mezarlığın Selçuklu ordugahına ait olduğu düşünülüyor. Arkeolojik kazılarsa devam ediyor. Dönemin kaynaklarında savaşın yalnızca Rahve Ovası'nda ve Murat Nehri'nin üzerinde yapıldığı söylense de ovanın savaş için elverişli olmaması ve bilgilerin coğrafyayla birebir uymaması sebebiyle yürütülen bu proje, tarihin kader anlarından birinin nerede gerçekleştiğine ışık tutacaktır.